Hanımlar beyler, bugün biraz daha kariyer konuşacağız. Geçen videoda AI ile bağlantılı konulara değinmiştik. Bugün de yine junior developerların AI bağımsız da olsa neler yapmaları lazım onları biraz konuşuruz. Seminerlerde, eventlerde, TED Talks'larda dinlediğimiz success story'ler insanları olumsuz etkileyebiliyor. Yetersizlik hissine kapılabiliyor insan. Yazılımcının birazcık şey gibi. Instagram'ı gibi yani sosyal medyadaki hayatlara inanmayanın yazılımcı versiyonu. Tabii bunlar şey değil, yani gerçekten kopuk hikayeler anlatılmıyor orada ama temelde yaşadığımız hayat çok kompleks ve kaotik, çok katmanlı bir şey yaşıyoruz biz. Buralardaysa başarılı insanları dinlerken burada anlatılan hikayeler biraz daha böyle bu bütünden, hayattan seçilmiş sahneler ve özellikle ayarlanmış bakış açılarıyla birleştirilip kurgulanmış steril bir şeye dönüyor. Dolayısıyla insan kendi kaotik, içinde yaşadığı hayatla bunu kıyasladığı zaman bir yetersizlik hissine düşüyor boş yere. Bununla ben böyle çok mücadele ettiğim zamanlar oldu. Hala da benzer şeylere düşebiliyorum. Eminim kariyerin başında olan arkadaşlar da daha da fazla oluyordur. Tabii oluyordur. 40 yaşına geldik artık neredeyse. Yani geldik diyebiliriz de hatta 2026 itibariyle. Twitter'ı falan bir açıyorum. Bakıyorum yazılımcılar hepsi bir şeyler keşfetmiş, bir şeyler işte yaratmış. Bir open source project adam açmış, işte binlerce star almış bilmem ne falan filan. Ulan diyorum ki ben bu yaşıma geldim hiç bunları yapamadım. Acaba ben yazılımcı olamadım mı ya falan diyorum. Çünkü böyle öyle bir algı var ki sanki bütün yazılımcıların hepsi kendine ait bir şey keşfetmiş. Çok önemli bir open source projeye katkı yapmış. Orada commitleri var. İşte ya da senin dediğin gibi işte her bir startup hayali olan adam milyon dolarlara ulaşmış. İşte exitlerini yapmış. Şimdi yatında viskisini, kolasını artık neyse bir şeylerini yudumluyor. Ben niye yapamadım ya bunları? Ben de yazılımcıyım. Ne böyle bir keşfim var binlerce insanın kullandığı. Ne işte milyon dolarlık bir startup'ım var. Ben acaba sıradan bir adam mı oldum hissi. Yani şu yaşta hala böyle Geç kalmışlık hissi de oluyor tabii. tabii canım. Bu yetersizlik ve geç kalmışlık hissinin yaşla da pek bağlantısı yok. Genç yeni mezun olmuş. Bizde işte 1 yıldır 2 yıldır çalışıyordu ve şey dedi, abi ben burada çok dar bir alanda, niş bir alanda geri kalacağım, dışarıda çok acayip bir dünya var. Bunun paniğini yaşayan bir arkadaşımız vardı mesela. Hem bu paniğe neden oluyor. Bir de yaptığın işi beğenmeme ya da merdivenleri hızlı koşayım, hani o geç kalmayayım, bir an önce gideyim deyip hızlı gitmekle acele etmek biraz farklı şeyler. Takılıp da düşebiliyorsun. Bir de hepimizde Elon Musk olacağız diye bir şey yok yani. Herkes bunun için gelmedi buraya. Bir ara şey çoktu. Bir şey yapacağım işte ben de ne bileyim Yemek Sepeti gibi, Facebook gibi parayı gözünden vuracağım diyenler çok vardı. Ama ne yapacağımı daha bulamadım diyenler vardı. Bir ara çok abi bir fikrim var bunu senle yapalım bak çok zengin oluruz diye çok beni arayan soran oluyordu. Şimdi böyle genç arkadaşlarda da hep şey var. Abi ben bir fikir bulamıyorum ya. Acaba ben o kumaş yok mu bende? Benden olmayacak mı? Yani sanki kaç milyon yazılımcı var? Yani her birinin bir startup'ı ya da milyonluk başarı hikayesi yok diye biliyorum. En azından 2 tanesinin yok şu an karşılıklı bakışıyoruz yani. Mesela ben de kendi kariyerimi doğru kesitlerini alarak, kamerayı da doğru yerlere tutarak bir success story de anlatabilirim. İyi bir teknoloji geliştiriyoruz, çok yerde kullanılıyor. Ya da bir drama hikayesi çıkabilir. Uykusuz geceler, fail'lar, olmayan işler. Ya da canlıda, production'da patlattığımız projeleri falan anlatıp bir stand-up teksti de çıkarabilirim. Bu TED Talks'ları ya da kariyer hikayelerini ya da eventlerde anlatılan başarı hikayelerini dinlerken arkadaşlarım bunun farkında olmasını çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu demek değil ki onları dinlemeyelim, izlemeyelim. Orada kıymetli bir şey var ve bunu dinlediğimiz zaman bizim evrensel kümemizi geliştirmesi açısından bir faydası olur bunun. Yani şu demek değil. Mark Zuckerberg Facebook'u kurdu. Harvard'a gitti. Ben Harvard'a gidemedim. O zaman benden hiçbir şey olmaz. Hayır. Ya da işte Harvard'ı bıraktı. O zaman benim de üniversiteyi bırakmam lazım. Bu işler demek ki böyle oluyor. Hayır, değil. Bu şöyle bir fayda sağlayabilir. Bir yerde üniversiteyi de bırakırsan orada da bir yol var. O da hayatın sonu değil. Ya da bugün üniversiteye girememiş birisi için dinlediğin başarı hikayesi senin gideceğin yollarda ya evet buradan da bir yol var deyip kaygını azaltmana faydası olur. Çünkü gerçekten böyle. Bir sürü farklı yoldan başarıya ulaşılabilir. Saygın ve mutlu bir hayat kazanılabilir. Bunun bir tane yöntemi yok. Ve bir dinlediğimiz kişinin senaryosu da diğerine uygulamak mümkün değil.
Çünkü hayat o kadar kaotik ve çok farklı denklemleri var ki sen bugün birinin başarı hikayesini kendine uygulamaya çalışırsan o seni başarıya götürmeyebilir. Bugün birinin dünyayı değiştirmekle ilgili hayalleri olabilir. Birinin bulunduğu şehri, ülkeyi değiştirmekle ilgili hayalleri vardır. Birinin sadece kendi hayatını değiştirmekle ilgili hayalleri vardır. Yani bunları herkes kendi senaryosuna uygulaması lazım. Tabii bazen bu hayaller de her zaman iyi yönde geliştirmekte olmuyor. Yani tamamen katılıyorum sana. İşte mesela senin hikayen işte hırs edip ya ben işte bilgisayar mühendisliği kazanırım. Oğlum üniversite dediğin nedir ki deyip asılıp kazanıp Sırf ondan üniversite sonra kazanmak için. kazanıp bir iki sene sonra da ya kazandım sıkıldım deyip bırakıp ama ondan sonra hani işte ne bileyim şu an senin uygulaman birkaç havalimanında bazı AVM'lerde hem mobil app'in hem o kiosklarda uygulaman çatır çatır çalışıyor. Tabii şuradan biliyorum ben de ona dokunmuştum zamanında. Yani dediğin gibi bu şimdi bir başarı hikayesi. Bunu anlatabilirim insanlara. Orada sen şunu da diyebilirsin. Ya ben işte bak üniversiteyi bıraktım bir şey yaptık. Buralara koyduk. Hatta işte ya bir frontend'de bir eksiklik vardı işte. Koçtan bir çocuğa dedim ki ya gel şuna da sen el at dedik işte verdik parası neyse deyip böyle bir başarı hikayesi gibi de anlatabilirsin. Ya da ben orada şunu da anlatabilirim. Ya bana bir uygulama yaptırtıyordu arkadaşım. Bana production linki vermiş. Meğer production'da düzenliyormuşum. Ben belki hatırlarsan bir otopark fişi basmıştım. 10-20 tane durduk yere gecenin bir vakti. Yani böyle komik hikayeler de anlatabilirim. Ulan ne mal adammışız falan filan diye. Senin mesela anlattığın hikayeyi dinleyen açısından sen bu hikayeyi dinlerken ya okey o zaman üniversite bir işe yaramıyormuş ben de bırakayım diyorsan olayı çok yanlış anlıyorsun demek. Yani evet doğru. Ya da işte CV'si dolu dolu olan Stanford mezunu işte Harvard mezunu insanların hikayelerini dinlerken "Ulan ben girmişim işte İstanbul bilmem ne üniversitesine zaten benden ne olacak ki deyip havlu atıyorsan olayı yanlış anlıyorsun. Öğrenme isteği aslında üniversiteden de bağımsız işte. Yani kimi adam dediğin gibi çok iyi üniversiteden mezun olup bir şey de olamayabiliyor. Eee, Ya da aynı üniversiteden mezun olup çok farklı yollara da savrulabiliyorlar. Ya da işte hiç üniversite okumadan da bir yerlere gelebiliyor. Nerede kırılıyor adı sana hiç konuşulmayan, zikredilmeyen üniversitelerden? Çok iyi yazılımcılar da tanıdım. Bu başka meslekler için de muhtemelen böyledir. Orada ne fark ediyor, ne kırılıyor? Ben mesela şöyle bir şey yaşadım işte okuldayız işte bize bir proje veriliyor ne bileyim o zaman OpenGL falan vardı işte bir şeyler yapıyoruz. Ulan bir proje yapıyorsun, geliyorsun. Senin aynı sırada oturan, aynı dersi dinleyen adam o projeyi öyle bir yapmış ki yani atıyorum sana sadece dünya gezegenin işte bir küre render etmeyi öğretiyor. Ama adam galaksiyi dizmiş getirmiş mesela hani real time gerçek işte lokasyonlarıyla falan. İyi üniversitede de böyle bir şey olabiliyor. Yani ulan dahi genius çocukların arasında kala kala ben mesela çok ortalama bir öğrenciydim. Bunların arasında durdum. Onların yaptıklarını göre göre mesela bende şöyle bir motivasyon olmadı. Ha, ben de öğreneyim, ben de onlar gibi yapayımdan öte ben pes ettim. Abi bu adamlarla ben nasıl yarışacağım ya? Hani ben bu okuldan mezun olacağım. Bunlar benim rakibim mi olacak falan Ha, dedim. yetersizlik hissi İşte işte. yetersizlik hissini ben hani bir TED Talk'tan değil de doğrudan öğretmenlerimden ve öğrenci arkadaşlarımdan görüp yani ben demek ki yani yanlış bir bölüm seçmişim. Ben buna uygun değilim. Bunu da yapamayacağım dedim. İşte mezun oldum. 3-5 sene hiç bilgisayarla ilgili bir şey yapmak istemedim. Başka işlere girdim. Hani ben dedim ki ben yazılımcı değilim. Ben yazılım yapamıyorum ama millet neler neler yapıyor diye düşündüm. Aslında bunu işte şu an senin dediğin gibi adam TED Talk'ta orada burada görüyor. Kendi moralini bozuyor. Ben hala işte bir açıyorum Twitter'ı falan. Adam işte hafta sonu şunu şunu yaptım falan diyor. Öbürü diyor ki ben bunu yaptım diyor. Kendi aralarında bir tartışıyorlar. Sanki ben hiç o sektörün içinde değilmişim gibi yabancı bir dil okuyormuşum gibi böyle bakıyorum. Bunlar ne anlatıyorlar ya diyorum. Lan biz de bunu yapıyoruz. Bunlar ne demek diye böyle Google'dan açıp araştırıyorum ne demiş bu falan. Hatta onu anlayamıyorum bile yani dediklerini. Şu an bile şey diyorum acaba ben geri mi kaldım? Ulan teknoloji ya da işte sektör öyle bir yere evrildi ki biz herhalde dedim iş bulamayacağız 2-3 seneye gibi böyle triplere girdiğim oluyor hala. Evet evet çok çok normal bu arada. Dinlediğin zaman adam şirketleri işte nereye getirmiş, 10 yılda şu kadar 100x büyümüş, 200x büyümüş vesaire falan. Yani kendini neyle kıyasladığın şey çok kritik.
kaç tane Elon Musk çıkıyor? Başarıyı şey olarak, maddi başarı ve teknolojik başarı olarak sınırlandırırsak tanımını, hani şimdilik o açıdan bakalım. Elon Musk'ı o şekilde başarılı sayabiliriz zaten. Kaç tane Elon Musk, işte Mark Zuckerberg, kaç tane böyle şirket çıkacak, Tesla gibi, Facebook gibi, ve sen onların dışında kaldığın zaman sanki hayat bitmiş, başka bir seçeneğin yok mu yani? Hani sadece bunlar mı var? Hayır, bir sürü farklı ölçeklerde, farklı alanlarda, niş alanlarda yine başarılı olmuş şirketler ve başarılı yazılımcılar. Yazılımcı dünyasından da çıkaralım bunu, ya da üniversiteden de çıkaralım. Çok farklı işler yapıp da saygın ve mutlu bir hayat sürmek mümkün. Bence burada kritik nokta ne yapmak istediğin. Ben hasbelkader mesela yazılımla tanıştım. Endüstri mühendisliğine girdim. Belli bir yüzdelik dilim hedeflemiştim. Yani ben bunu yaparım, şey gibi. Badge almak gibi onu koymuştum. O badge'i aldım ve bir daha da ilgilenmedim onunla. Ama çalıştığım yerdeki bir mentor sayesinde, o Çağrı Aras, selam olsun buradan. Onun sayesinde hasbelkader yazılımla tanıştım ve gelmişim 21-22 yaşlarındaydım. Hiç yazılıma ne hevesim olduğunu, ne yeteneğim olduğunu, hiç bununla ilgili bir keşfim olmamıştı. Baktığın zaman işte başlangıçta bile geç kaldım diyebilirsin. Ya buradaki kritik konu bence gece seni uyutmayacak uğraş ne? Onu keşfedebilmek. Bizim zamanımızda biz de biraz artık boomer gibi kalıyoruz. Bilgisayar oyunu oynamak negatif bir şeydi yani, dersten kaçmak için. Bugün baktığında oyun sektörü kaç milyar dolara gelmiş ve bilgisayarda ders çalışıyorum diye oyun oynayan çocuklardan şu anda oyun eleştirmeni olup çok başarılı kariyerleri olan, yine saygın ve mutlu hayat yaşayan insanlar var. Ben de öyle başlamıştım işte ilk lise dönemlerinde Counter Strike falan oynuyorduk. O zaman da doğru düzgün Google falan işleri yoktu galiba. Nasıl yapıyorduk hatırlamıyorum ama işte böyle buna ben bir kendim harita yapayım. O haritada bizim okulumuzun haritası gibi olsun diye. Herhalde AutoCAD'de falan mı çiziyordum? Hiç hatırlamıyorum yani. Onları falan yaptığımda böyle çevremdeki insanlar bana bak bu çocuk oyun oynamak yerine oyuna bir şey yapıyor. Bu çocuk mühendis olacak falan diye beni böyle. Ben de o motivasyona dedim ki ya ben oyun yapacağım, oyunlara bir şey yapacağım diyerek bilgisayar mühendisliğini seçmiştim. Aslında biraz bununla da konuşmak lazım. Yani hani yazılımcı adam ne yapıyor? Hani mezun oldun, işe girdin, sana ne yaptırıyorlar? İşte oyun sektörüne girdin, ben işte oyun sektöründeyim. Oyun mu oynuyorsun bütün gün? İşte B2B ya da B2C işlerde, işte bu SaaS product'larda falan neler yapıyorsun? Ya da işte bir junior yazılımcı işe girdiğinde ne görev veriliyor? Hemen ona React proje kur deyip yapılmıyor yani artık. Şey mi diyorsun yani, onu tam zihninde tezahür edemiyor mu insan okuldayken? Stajlar yetmiyor mu, ya da Aslında şöyle daha okula başlamadan önce mesela yazılımcılığı seçen adam niye yazılımcı olmak istiyor? Yani senin TED Talk konuşması diyorsun işte ya da Instagram'da Twitter'da gördüğü işte sahilde yurt dışında bir sahilde hatta ayağını uzatıp elinde MacBook'uyla yazan adamın fotoğrafı mı? Ulan ben de yazılımcı olacağım, ben de böyle gezeceğim, işte dolarla maaş alacağım, 10 bin dolar, 20 bin dolar, bütün gün elimde kahvem, o beach'ten bu club'a gideceğim, oralarda tık tık yazacağım diye mi? Mesela böyle bir hayalleri mi var? Hani öyleyse geçmiş olsun zaten. yani oralarda sosyal medyada gördüğünüz her şeyin gerçek olmadığının farkında olmaları lazım. Hani Bu arada o tarafı gerçek olsa da eksik. Yani bütünün ufak bir parçası. plajda kod yazmak hiç zevkli değil. Ben de ilk remote işimi aldığımda dedim gideyim bir ayağımı uzatayım kumlarda, şu MacBook'u da verdiler bize bir yazıyor. Hiç güneşten çok parlıyor bir kere. Kum mum zaten çok rezalet. Öyle ayağımı uzatayım yazayım işi çok olmuyordu. En basit tabiriyle bulmaca çözmek, problem çözmek değil mi? Evet, Yazılım. Problem çözmeyi seviyorsan zaten okey, onu o sahilde de o kumdan yansısa da şey yapsa da tolere ediyorsun. Buna böyle gerçekten kendini adadığın zaman o problem çözme işini, o zaman zevk de alıyorsun. Aslında başarı da o zaman geliyor. İşte biz seninle harita üzerinden bir şeyler yapıyorduk. Şimdi Google'da böyle bir şeyi kimse yapmamış daha önce. Sen de bunu yapalım diye tepemde dalga geçiyordun. O kadar boşuna mı okuttuk seni bilmem ne diye. Ya akşamları yattığımda böyle sabaha kadar rüyamda onunla uğraştığımı hatırlıyorum, böyle 2 gün 3 gün. Böyle mi koysak, onun üstüne bir layer mı atsak, şöyle mi yapsak, oradan Sonuçta mı? oldu mu? Yaptın. Oldu sonuçta ama çözdük ve ben mesela onu kabus gibi hatırlamıyorum. Yani bir problem vardı, onu çözmek için evet 2-3 gün rüyalarımda bile onunla uğraştım ve çözdüm. Bundan keyif aldım. Böyle olunca işte hani o iş gibi olmuyor. Yani iş gibi oluyor da hani severek çalışıyorsun diyeyim.
alanında başarılı insanlar. Muhtemelen bu ilgi alanlarını bulabilen insanlar işte. Evet. Yani şeye bakmak lazım, işte senin bir anda sabah bir kalkıyorsun, işte hesabında işte 1 milyon ya da 10 milyon dolar para var. Ya ben o zaman bilgisayarı fırlatırım, bir daha da bilgisayarı ellemem diyor musun? Yani muhtemelen demiyorsundur. Yani gene bir şey yapmak istersin. Belki bu alanda yapmaya devam etmek Herkes istersin. zaman zaman der ama onu. Bazen öyle stresli zamanlar oluyor ki hakikaten. Tabii canım, yani onu diyorsun ama Ya ormanda bir kulübede şöyle bir tane magnezyum çubuğu, bir tane de kasaturayla bir hafta böyle sıfır teknolojiyle yaşayayım diyorsun. tabii her zaman da insan hep istediği şeyi de yapamıyor. O da ayrı bir dava yani. Bazen imkanlar seni bir yerlere mecbur kılıyor ama yani şeyi görüyorum. Beni çok arıyorlar işte. İşte dıdısının dıdısı. Annem diyor ki ya bir arasana bilmem ne teyzenin işte çocuğu da yazılımcı olmak istiyormuş. Bir konuş çocukla. Ya da işte biri arıyor şunun bir eline. Ki senin şirketin var, sana bunu çok daha fazla oluyordur. Mesela konuşuyorum çocukla, diyorum ki hani ne yapmak istiyorsun? Bilmiyorum diyor. Ne bileyim, hani mobil app mi yapmak O zaman istiyorsun? yazılımcı olmak istemiyor ki. Yani şunu mu yapmak istiyorsan, böyle teknik detay soruyorum. Hani hangi, nereden başlasın, işte backendçi mi olacaksın, yapay zeka mı, machine learning mi, onları falan soruyorum. Ben bunları hiç bilmiyorum ki ya, ben ilgi duyuyorum. Ben neye ilgi duyuyorsun peki diyorum yani. Aslında duymuyor. Sadece popüler olduğu için Ya o gördüğü fotoğraflara ilgi duyuyor. Yani elimde bilgisayarım, MacBook'um ve işte kahve kupamla gezeyim. Daha bunu bilmeyen adam nasıl yani ben yazılımcı olacağım? Yani ben yazılımcı olacağım diye olabilirsin bu arada. Onu da şey yapmıyorum. Yani işte madem Kral TV'ye döndük, buradan biz de Volkan'a selam söyleyelim. İşte o adam da geldi. Kaç yaşından sonra hiç ömründe yani mail yazmak dışında bilgisayar başında görmedim ben onu. Oyun falan bile oynamazdı. Adam bir yerden sonra bir kursa gitti 6-7 aylık. Ben yazılımcı olacağım dedi. Bir şirkette müdür yardımcılığı yapıyordu. Adam bıraktı. Yazılıma girdi. Bir yazılım şirketinde junior yazılımcı gibi çalıştı. Şimdi kendi şirketini kurdu. Arada hatta bana iş de veriyor yani. Ya bu da bir başarı hikayesi. O da hiçbir şey bilmeden girdi. Hani böyle de olabilir. Evet, ben yazılımcı olacağım deyip yazılımcı da olabilirsin ama hani en azından biraz önceden bir araştırıp niye istediğini bilirsen emin adımlarla ilerlersin diye düşünüyorum. problem çözme kısmı ile ilgili bir tane örnek anlatayım sana. Büyük bir projede çalışırken yine büyük bir kuruma production'a çıktık. Bir tane harita var. Türkiye haritası. Orada canlı veri işliyoruz. Gece beni aradılar, dediler ki sabah işte yönetici, üst düzey yönetici sunum yapacak. Şu anda haritada zoom in yapınca zoom out yapılamıyor. Hemen fixlememiz lazım. Yataktan kalktım, bilgisayarın başına oturdum. Şöyle bir baktım, zoom in'i kapattım ve yattım. Zoom in yapamayınca zoom out problemi de ortadan kalktı ve sabah sunum çok rahat bir şekilde yapıldı. Doktor fıkraları gibi, hani doktor bey kolumu şöyle yapınca omzum ağrıyor, ne yapayım? Öyle yapma gibi yani. Ama sorun çözüldü. Önemli olan sorunu çözmekmiş yani. Sen de sorunu çözdün. Evet, her şey de böyle işte teknik olarak da çözülmüyor. Yani problem çözme konusuna daha böyle geniş perspektiften bakmak lazım. Her zaman insan şey düşünüyor değil mi? Şu an mesela dinleyenlerin aklına hemen şey geliyor, böyle o neydi, Mr. Robot muydu, hacker çocuğun? Böyle bir anda gözünün önüne kodlar geliyor. Kütüphaneyi açtım deyince böyle hemen tık 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 yazdım, işte zoom out bundan olmuyordu, hemen onu da çözdüm falan diyeceksin gibi bir hikaye bekleniyor ama çok hani %5'i %10'u belki çok genius, çok güzel işler yapan yazılımcılar vardır da biraz daha böyle standart yazılımcıların genelde hayatı da böyle geçiyor. Bu kadar futbol kulübü var, bu kadar oyuncu var. Ama akıllarda kalanlar tamam bir iki oyuncu ama onun dışında 11 kişi koşuyor orada. Her kez de takımın yıldızı, işte en yaratıcısı, en güçlüsü olmayan standart oyunculara da ihtiyaç var. Yani standart oyuncu olmak da kötü değil. Yine buradan bunu dinleyenlerden birisi ya okey o zaman ben böyle kalayım işte average, çok fazla bir şey yapmama da gerek yok, burada da yol bulurum diyorsa yine konuyu yanlış anlıyor. Ya standart olmak da çok zor bu arada, yani bu sektörde o standardı korumak. Sonuçta rekabet çok fazla var. Bir iş var, başvurusu açıyorsun, 100 kişi 150 kişi yazıyor yani iyi üniversitelerde. Hangisi standart? Yani o standardın limiti de biraz yukarıya doğru çekiliyor tabii, o da var yani. Hani ben bir tane if statement yazıyorum, else gerek yok deyip
Olmaz yani biraz. Senin bu örneğin güzel bir örnek. Yani aslında biraz onu da söyleyeyim. Mesela sen hangi plajlardan kod yazmayı seviyorsun? Mesela geçen hafta ne yaptın? Nerelerde çalıştın? Ya da nasıl işler yapıyorsun? Yani senin bir günün nasıl geçiyor? Ben hep evdeyim, çıkmıyorum ki hiç. Yani bir işte yazılımcının, evden çalışan bir yazılımcının günü nasıl geçer? Senin en azından nasıl geçiyor? Ne beklemedi yani bir adam? Ya tabii benim biraz farklı. Benim koda girdiğim saatlerim son yıllarda bayağı azaldı. Genelde benim işte ekibimin problemlerini çözmek, onları dinlemek, takip etmekle daha çok vaktim geçiyor. Spesifik bir konu olursa koda girme ihtiyacım oluyor. Ama bir yazılımcının vaktinin en az yarısı düşünme, planlama, çözüm araştırma, araştırdığı farklı yöntemlerden hangisinin en uygun olacağını tekrar araştırma, onun çıktılarından seçmek için yine üzerine düşünme ve ondan sonra onun implementasyonu. Evet. Biraz o televizyonlardaki tık 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 işi aslında filmlere özel. Hiç ömrüm böyle kod yazdığımı hatırlamıyorum. Yani öyle bir ihtiyaç da olmuyor zaten de. İşte örneğin şu an çalıştığım yerde ya şuna bir bakalım diyorlar. Binlerce satır işte o legacy kod içinde. Onu arıyorsun mouse'la, Ctrl F'ler search ediyorsun. O nereyi çağırıyor, o nereyi çağırmış, bu hata nereden gelmiş. İşte logları okuyorsun bilmem ne falan filan. 3 saat uğraşıyorsun ondan sonra 4 tane harf değiştiriyorsun bazen ya da sadece bir büyük küçük harfi değiştiriyorsun. Talebi anlamak bile bir iş. Customer Relations, müşterinin talebini anlayacak, gerekli soruları soracak, lead'ini anlatacak, lead sana anlatacak. Buradaki iletişimlerde sen tekrar doğru soruları soracaksın. Eksik sorular sorulduysa bütün o süreç baştan başlıyor. Tekrar müşteriye dönüyor. Tekrar sana geliyor. Hani bilgisayarın başına oturup yazılıma başlamam bir iş zaten. Burada iletişim de çok kritik. Evet, hele bir takımla çalışırsan kod yazarken bile kim nereye yazıyor, ne oluyor işte o GitHub'da bilmem ne. Aman sen buna bak ben. İşte bir de dediğin gibi problemi anlamak. Soru bir. Ben bunu niye yapmak istiyorum? Soru iki hani ne yapacağım gibi böyle gidip artık bir yerden sonra da artık problemi anlamak için doğru soruları sorabiliyor olmak lazım. Belki junior yazılımcıların ya da yazılımcıların yapmaması gereken en kritik şeylerden biri. En azından ben ekibimde ona çok dikkat ediyorum. To do point iş dediğimiz. Bu işi yapacaksın, onu yap, geri ver. İş verip sadece verdiğini almak, başlangıçta onu geliştirecek ya da daha iyisini önerecek, üzerine kat çıkmama. Benim ekipte olması pek şey değil yani mümkün değil. İşte orada şeyi yapabiliyor olması lazım. Yani bir test kaldığında bence ilk bunu nasıl yapacağını da tartışması lazım bence üstüyle. Hani belki de şey diye kural koymalılar kendilerine. Yani bir test kaldıklarında ya da biriyle karşılaştıklarında en azından bir 3 soru sorayım diye Evet. kafalarında kurarlarsa kendilerini zorlayıp soru bulmaya da zorlarlarsa yani böyle. Benim de çok hoşuma gidiyor. Yani bir junior'la çalıştığımızda bir şey söylediğimde ya bunu niye böyle yapıyoruz? Bunu niye böyle istedin? Ya da daha geçmiş bir koddan burada böyle bir şey gördüm. Bunu niye böyle yaptınız? Böyle yapsanız daha iyi olmaz mı dediğinde yani bir hata bulmasa soru çok saçma bile olsa yani şey düşünüyorum. Ya bu adam demek ki işte ChatGPT'ye yapıştırıp bunu geçmiyor. Yani bir okuyor, bir bakıyor, anlamaya çalışıyor. Hep de adam adam diyoruz. Çok da şey gibi olmasın da yani erkek kadın fark etmez. Yani hani bunun iyi bir yere gelecek diye düşünüyorum ama hiç soru sormadan ya şunu yap diyorsun. Bir hafta sonra yaptım abi PR açtım deyip atan kişi yani genelde hep o standardın da altında devam ediyor yani. İyi yükselemiyor yani bu tarz kişiler. Evet ya kritik noktalardan bir şeyi konuşmuş olduk. İzole hikayeler, illüzyonu ve bunlarla yetersizlik ya da geç kalmışlık hissine kapılma. Bir bu to do point iş yapma. Kariyerin başındaki alanlar için bu kritik. Bir diğeri doğru ilgi alanı seçme. Yani çok çalışmak lazım tabii ki. Laflarımız da başka yere gitmesin. Yine TED Talk'ları yanlış anlamayın dediğimiz gibi bizim söylediklerimiz de tam tersi yanlış anlamayın. Kendinize çok sert davranmayın yani aynaya baktığınızda yapamadım edemedim demektense yani hepimiz illa işte Twitter'da binlerce takipçisi olan yazılımcı, işte GitHub'da binlerce yıldızı olan yazılımcı olmak zorunda değil. Sen yaptığınız işi severek ve iyi yapıyorsanız Bir yerde yaparsın. O zaman aklında olanı yapamazsın ama başka bir şey yaparsın yani. evet O zaman görüşmek üzere. görüşürüz.